Laf olsun soruları da var. Bir genç, peygamber bu zamana kadar yaşasaydı ona inanır ve tabi olurdum. O niçin öldü diye sordu. Konuyu bu kitaba aktardım. Kelime-i şehadet nasıl olur? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü demekle olur. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik eder inanırım ki Muhammed kuldur, insandır ve Allah'ın insanlar arasındaki elçisidir demektir. İnsan olduğuna göre mutlaka ölecekti ve öldü de. Görseydim inanırdım sözüne gelince. Sanki görenlerin hepsi peygamberimize inandılar mı? Hem de yakinen gördükleri halde yine inanmadılar. Sonra peygamberimiz bugüne kadar yaşasaydı o zaman da o peygamber hem de 1400 senedir yaşıyor. O torpilli elbette Allah'ın emirlerini yerine getirir. Ben 60-70 yıl ancak yaşarım. Allah o uzun ömrü bana verse ben de çok ibadet eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirdim. Şimdi ise bu kısa ömrümü veremem diyecektir. İnanın. Kişiye sesleneyim. İnanmak istemeyenlerin bahaneleri çoktur. İnanmak isteyene hiçbir bahane yoktur. Bugün birçok bahaneler bulunduğu gibi Allah 1400 sene ömür verseydi o zaman da birçok bahaneler bulacaktın. Çünkü Allah'a yönelmek, inanmak istemeyene zor geliyor. Halbuki bir bile bilsen ne güzeldir İslam'a yönelmek. Dünyada ve ahirette mutlu olmanın yolu İslam'a sarılmaktır. Ama idrak edip dönebilene, dönmeyene ne? Mesele inanmak istemek meselesidir. Devamı gelir. Hiç kimse Allah'tan iyi bilemez. Peygamberlere ne lüzum vardı? Biz aklımızla doğruyu bulurduk. Ben yine güzel ahlaklı olurdum. Mesele sırf güzel ahlak meselesi değil. Mesele Allah'ın kuralları ve onun isteği meselesidir. Allah dediğini yapar. Önce şöyle bir kabalık yapmak istiyor içimdeki o hırçın insan. Sana ne? Peygamberi sen mi yarattın da kendin hakkında hükümler veriyorsun? Sonra düzgün insani yönüm diyor ki İslam'a göre cevap ver. Evet cevap veriyorum. Allah'ın yapmış olduğu bütün işler düzenlidir. Onun yapmış olduğu işlerde asla düzensizlik yoktur. Eğer Allahü Teala peygamberleri dolayısıyla İslam'ı göndermeseydi, peygamberi insanlarla kendisi arasında elçi yapmasaydı, bizler Allah'a nasıl ibadet edeceğimizi nereden bilebilirdik? Allahü Teala peygambere tabi olan bana tabi olur. Yani onun emirlerini, sözlerini yerine getiren benim emir ve sözlerimi yerine getirmiş olur. Allah'ın Resulü sizler için güzel örnektir. Peygamber size neyi emretmişse onu alın diyor. Biz de bütün hareket ve davranışlarımızı peygamberimize benzetmek suretiyle Allah'ın emirlerini yerine getirmiş oluyoruz. Kur'an teori, sünnet pratiktir. Yani sünnet Kur'an'ın uygulamasıdır. Biz Allah'ın emirlerini uygulayan Allah'ın elçisine bakarak Kur'an'ı uygulamış bulunuyoruz. Sonuç olarak Allahü Teala peygamberleri, emirleri kullarına bildirmesi için kendisiyle kulları arasında elçi olarak göndermiştir. Eğer peygamberler olmasaydı biz Allah'ın emirlerini nereden öğrenecektik? Akıl Allah'ın emirlerini kendi kendine bulabilseydi ineğe, ata, taşa, ateşe ve benzeri şeylere tapanlar neden onlara tapsınlardı ki? Allah'ı ve emirlerini bulurlardı. Dindar ülkelerdeki insanların güzel ahlaklı oluşunda din rolü büyüktür. Dinsiz ülkelerin rezilliğini görüyoruz. Akıl olmadan hiçbir şey olmaz. Fakat akıl Allah'ın vahiysinden geçmelidir. Evet, akıl her şey demek değildir. Aklın değerini çok iyi anlamalıyız. Ama aklı yaratanın Allah olduğunu bilmeli, aklı haşa Allah gibi görmemeliyiz. Sonra bizi yaratan kendi kullarını böyle koymuştur. Yaratan O, göreve atayan O, imtihan kurallarını koyan O. Gerisi bize ne? Bizim ona haşa hesap sormak gibi bir hakkımız var mı? Biz kulluğumuza bakmalıyız. Kur'an ve modern ilim. Soru: Kur'an-ı Kerim'de modern ilimle ilgili atmosfer tabakasını bildiren ayet var mı mesela? Cevap: Modern ilim kelimesi de bir oyun. Modern olmayan ilim hangisi? Bakın oyunu görüyorsunuz değil mi? İlim eğer doğruysa ve bu çağda kullanılıyorsa bütün ilimler moderndir. Tekrar edelim. Kur'an gökbilimi kitabı değil. Allah o ilimleri insan beynine vermiş. Fakat farz edelim ki atmosfer tabakasıyla ilgili ayet yok.
atmosfer tabakasıyla ilgili ayet-i kerime olmasaydı sen Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu kabul etmeyecek miydin? Kur'an'da olmayan bir fizik kanunu da Allah'ın değil midir? Bu kanun Allah'ın kainat kitabından olan ayetlerinden biri değil midir? Allah ahiret ve dünya hukukunu Kur'an ayetlerine, fen, teknik, tıp gibi buluşlar akıl ayetini yerleştirmiş. Ayrıca kainat Allah'ın kainatı. Allah'ın yaratıcılığı bu dünyanın dışında mı kalıyor? Kainat Allah'ın göze hitap ettiği kitabıdır. Kur'ansa Allah'la kul arasının nasıl olacağını bildiren, imtihandan sorumlu tuttuğu son kitabıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi Allah o icat ve benzeri işleri beynimizdeki canlı kitaba vermiştir. Kainatta her şey O'nundur. Dilediğini Kur'an'ında bildirir, dilediğini göz önüne koyarak bildirir. Kur'an'da zürafanın boyunun uzunluğundan bahis yoktur. Fakat zürafa göz önündedir ve zürafayı görebilecek göz ve akıl da verilmiştir. Buna kıyas ederek diğer konuları da idrak etmek mümkündür. Soruya girmeden önce modern ilim konusundan biraz bahsedelim. Modern ilimden kasıt şimdilik yeni buluşlardır. Yalnız benim kısa aklım diyor ki 1400 yıl önce İslam'ın bildirip de bilim adamlarının yeni bulduğu konular var. Bir kısmını işlemiştik. Şimdi modern ilim diye hangisine diyeceğiz? Yeni bulunan buluşa mı modern ilim diyeceğiz? Yoksa yeni bulunan buluşu 1400 sene önce bildiren Kur'an ilmine mi modern ilim diyeceğiz? Burada hak-batıl ayrımı mutlaka olacaktır. İman edenler ikisi de modern ilim diyeceklerdir. İslam düşmanları ise dinin yer almadığı ilimlere modern ilim diyeceklerdir. Gelelim Kur'an'da atmosfer tabakasına işaret var mı sorusuna. Var demiştik. İşte ayet-i kerime. Semayı koruyucu bir tavan yaptık. Enbiya 32. İşte atmosfer bu. Şimdi düşünelim. Semayı koruyucu bir tavan yaptık derken 1400 yıl öncesine gidelim. Gökyüzünden insanlık ne gibi bir tavan görebilir? Gökten yere inecek nasıl bir zarar düşünebilir insan? Evimizin tavanı, dışarıdan evimizin içine girecek yabancı maddeleri engellemek içindir. Peki dünya denilen evimize nereden yabancı bir madde gelebilir? Ve bunu 1400 sene evvel kim biliyordu? Allah bildiği için atmosfer denen tavan kanununu koydu ve bize bildirdi. Nedir atmosfer? Bilindiği gibi atmosfer çok sert bir hava tabakasıdır. Gökten yere düşen meteorları parçalara bölüyor, bazı parçalar geri gidiyor, bazıları yere düşüyor ama küçülmüş olarak. Atmosfer tabakasının çok önemli vazifeleri vardır. Bir fabrika sahibinin kapıya bekçi koyup içeriye yabancı alma emri verdiği gibi Allah da dünyamızın çevresine atmosfer denilen bekçiyi koyarak dünyanın içine girmek isteyen yabancıları almamasını emretmiştir. Gelen meteor taşlarının zararlı olanı atıyor, lazım olanı alıyor. Mesela meteor taşlarının çoğu zarar, azı dünyamız için yarar. Dünyamıza yılda yaklaşık olarak 260 milyon meteor denilen gök cisimleri düşmekte. Ancak ilahi kanun taşlar ne kadar büyüklükte olursa olsun onları binlerce parçaya bölerek uzayın boşluklarına doğru göndermektedir. Bunlar bir yaratan olmadan ayarlanabilir mi? Nasıl karpuzun içinin muhafazası için bir kabuk yarattıysa, dünyamızın muhafazası için de atmosfer tabakasını yaratmıştır. Bu tabaka güneş enerjisini olduğu gibi dünyaya göndermiş olsa saniye tutmaz kül oluruz. Bunun için güneş enerjisinden bize lazım olduğu kadarını gönderiyor. Çünkü bu kanunu koyan Allah böyle ayarlamış. Şöyle dua ediyorum bazen. Ey kudretine kurban olduğum, seni tanıyamadık, affeyle bizi. Yıllarca arayıp sonra bulduğum yüce yaratansın, affeyle bizi. Sonuç Allah kanun koyucudur. İnsan Allah'ın koymuş olduğu o kanunu bulandır. Ne acıdır ki insanlar kanunu koyanı takdir etmez, kanunu bulanı takdir eder. Milli Gazete'de şöyle bir olay okumuştum. Felsefeci bir öğretmen övüne övüne yeni buluşları anlatıyordu. Edison'dan başlayarak Galilei'yi ve yer çekimini bulan Newton'a kadar hepsini anlattı. Bu arada sanatı bulandan çok o sanatı yapan sanatkardan bahsedilmesini isteyen bir talebe sorar. Hocam, Newton yer çekimini bulmadan önce biz nasıl düşmeden yaşıyorduk? Öğretmen şaşırır. Newton yer çekimini bulmadan önce de yer çekimi vardı oğlum. Peki o zaman kim koymuş o yer çekimini?
O yer çekimi çok muazzam bir şey ki bulmak bile kişiye ün kazandırmış. Peki o yer çekimini koyana hiçbir şey kazandırmamış mı? Çocuklar, vakit bitiyor, konuyu değiştiriyoruz. Elbette konuyu değiştirecek. İşine gelmemişti soru. Ah gerçekler. Saklanmayın, çıkın artık. Çömlek patlayalı yıllar oldu. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz ki kanunları bulan övülüyor, o kanunu kuranaysa sövülüyor. Fakat artık sövemeyecekler. Gerçeklerden Allah'ı saklayamayacaklar. Çünkü İslam'a sahip çıkan bir gençlik var. Dünyanın her yerinde. Öğreniyor, öğretiyor, yaşıyor dini. Kızlar, erkekler, tesettürlüler, tesettürsüzler ama Allah'ı tanıyanlar. En azından öyle gençler var ki İslam'ın emrini yaşamasa da gönlü İslam'la yaşayamadığını biliyor ve üzülüyor. Velev ki bu gençleri gerici, iticacı ilan etseler bile artık gençlerimiz çapulcuların, sömürücülerin gözüne göre kendisini değerlendirmiyor. Kendisi kendi değerini biçiyor, kendi değerinin farkında. Bu gençlerin sayısı artmasın diye şişirilen deizmi de yerle bir edecek inşallah. Dünya önceden su muydu? Bizim öğretmenimiz dünya önceleri su idi diyor. İslam'ın bu konuda bilgisi var mı? İslam'ın bu konuda bilgisi var mı demek, Allah'ın bu konuda bilgisi var mı demektir ki bu da çok anormal bir şey olur. Allah'ın yarattığından haberi olmaz mı? Şunu da unutmayalım, haram özelliği taşımayan insanların her faydalı buluşu İslamidir. Ama nasıl haberi olur? Aklım tabii ki her şeyi bilmez. Allah ne kadarını bildirmişse o kadarını bilir. Senin benim aklımız kim oluyor ki? Akıl her şeyi çözme bakımından bir bebek gibidir. Bebek nereden bilsin bilmece çözmeyi? Yeni buluş veya icadı önce İslam'a sorarız. İslam'a zıt değilse kabul ederiz. İslam'a zıtsa reddederiz. Mesela bundan asırlar önce Batı alemi güneşin, ayın, dünyanın hiç yerinden oynamadığını kabul etmişlerdi. O zaman İslam alimleri bu teoriye inanmadılar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de güneşin, ayın, yıldızların döndüğünü Allah bildirmişti. Biz bilinçli Müslümanlar fenni, tekniği yani yeni buluş ve icatları İslam çerçevesi içinde değerlendirir, sonra kabul ederiz. Ve temel prensibimiz şudur: İnsana, hayvanlar ve tabiata yararlı her icat İslamidir. O yüzden kabul ederiz. Sormuş olduğunuz dünya ilk önce suydu. Konusunu ilk defa bildiren zaten Allahü Teala'dır. Bir farkla Yüce Allah dünyanın değil de bütün canlıların sudan yaratıldığını söylüyor. Allah bu işlere karışır mı? Niçin karışmasın? Mal onun, mülk onun, yaratan o. Bak işte ayeti kerime. O inkar edenler görmediler mi ki önceleri gökle yer bitişiktiler de biz onları ayırdık ve canlı olan her şeyi sudan yarattık. Enbiya 30. Atomların anası sayılan sıvı madde gaz haline getirildi. Sonra göğe yöneldi. O duman halindeydi. Fussilet 11. Şimdi bu ayetlere İslam'ı bilmeden taş atmaya kalkan zalimler ne diyecekler? Başlangıçta çok sıcak bir duman bulutu halinde olan bu gaz kütlesinin zamanla parçalara ayrılıp nebulözleri, galaksileri, güneş sistemlerini meydana getirecek şekilde geliştirildiğini biz de kabul ediyoruz. Önceleri yerle gök bitişikti. Biz onu ayırdık ve her canlıyı sudan yarattık ayeti bize bunu anlatıyor. Ayrıca bilim de Allah'ın ayetlerindendir. Bilim İslam'dan ayrı değil ki. Böyle olmasına rağmen nasıl dersin Kur'an dünya işlerine karışmaz? Bunu söyleyenlerin aklını nasıl da karıştırmışlar. Kendine gelmezsen çok yazık. Bir akıl ki gerçeği görmez, anlamaz. O akıl başta olsa ne, olmasa ne, fark kalmaz. Madem ki hayır ve şer Allah'tandır, insanların ne suçu var? Hayır ve şerri Allah yazdığına göre insanlara niçin günah yazıyor? Bu soruyu soranların bazıları öğrenmek için temiz niyetle soruyor, fakat bazıları İslam'da hata aramak kastıyla soruyorlar. Bir defa şunu iyi bilmek lazımdır ki hayır ve şer Allah'tandır demek, hayır ve şerri yaratan Allah'tır demektir. Denizi de Allah yarattı, yüzme bilen yüzüyor, bilmeyen boğuluyor. Herkes kendi eliyle hazırlar kaderini. Bunun delili ayet var. Şimdi soruyoruz, sen mi adaletlisin yoksa Allah mı? Ne demek canım, elbette Allah. Sen bir kimsenin işlemediği suçu o kimseye yükler misin? Asla.
Peki Allah yükler mi? Tabii yüklemez. Sen bir kimseye şu camı kır diye söyleyip sonra o kişi camı kırınca niçin kırdın diye ceza verir veya sorar mısın? Hayır tabii ki. Peki Allah kendi yaptırdığı işten hesap sorar mı? Muhatabımız düşünür. Sormaz, sormamalı. Peki sormaz da Allah-u Teala'nın bir kuluna sen zina yap, hırsızlık yap, içki iç, adam öldür, fakirin hakkını ye gibi kötü işler hakkında emir vereceğine nasıl inanıyorsun? İnsanlar haram işler. Allah da onu kader diye yazar. Benim ne suçum var? Bütün bu olanları Allah ezelden yazmış diyenler Allah'ı ve onun adaletini bilmediklerinden iyi niyetle böyle konuşuyorlar. Fakat bugün sevdiği bir artistin giydiği ayakkabısının rengine kadar haberi olanların Allah'tan ve onun dininden haberi olmaması ne kadar acı verici bir durum değil mi? Gelelim Kur'an ve hadis-i şeriflerin bu konuda söylediklerine. Müslümanların kanunlarının koyucusu olan Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Biz ona 2 de yol gösterdik. Bak 2 yol gösterdim diyor Rabbül Alemin. Eğer kullarının bütün yaptıkları günahları Allah kendi tayin etseydi 2 yol gösterdik der miydi? Bak şu ayette daha güzel ve daha açık anlaşılıyor. Biz şüphe yok ki iyi amel ve iyi hareket edenin mükafatını zayi etmeyiz. Kehf 30. Kim iyi amelde bulunursa kendi lehinedir. Kim de kötü amelde bulunursa kendi aleyhine zararı vardır. Rabbin kullarına zulümkar değildir. Fussilet 46. Bu ayeti kerimeler sorunun cevabını fevkalade veriyor. Yalnız burada anlamanızı zorlaştıran mesele Allah'ın geleceği bilmesidir. 10 kiloluk kantar 1000 kiloyu nasıl tartar? O noktaya bizim aklımız ermez. Allah için bizim anladığımız türden zaman yok. Şunu biliyoruz ya, o bize yeter. Bizim irademizle biz ister haram işleriz, ister günah. Karıncaya sormuşlar, Allah'ın kudreti, kuvveti ne kadardır diye. Kocaman bir karınca kuvveti kadardır cevabını vermiş. Deveye sormuşlar, deve de kocaman bir deve kuvveti kadardır demiş. İnsana sorulunca insan da ister istemez kendi kuvveti, kendi ilmi mesabesinde Allah'ın kudretini ölçüyor. Tabii böyle olunca da işin içinden çıkılmıyor. Zavallı insan sınırlı aklıyla sınırsız Allah'ı algılamak istiyor. Gerçek anlamda şu alemin zerresini anlayamamışken kainatı yaratan Allah'ın kudretini, varlığının delillerini elbette her yönüyle anlayamaz. Size gelen her musibet kendi elinizin kazandığı günahlar yüzündendir. Şura 30. Buraya kadar anladık ki kişi günahını kendi yapar. O günahı işleyecek zamanı, güç ve kudreti Allah yaratır. Yani kul hangi hayatı, hangi yolu isterse Allahü Teala da o istediği yönde yürüyecek güç ve kudreti verir ve o istediğini yaratır. İslam düşmanlarının kalkan olarak kullandıkları ayet-i kerime şu: Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Kamer 49. Kader ayetlerini okuyunca kainat ölçüsü de çıkıyor karşımıza. Allah'ın gücünü, bildirmediği sırrını anlayamayız. En iyisi biz kendi gücümüzü anlayıp ona göre iş yapalım. Hidayet edilecek kulları Allah kendi mi seçer? Bazı konuları Hekimoğlu İsmail hocamızdan almak zorunda kaldım. Çünkü onun cevaplarını çok beğenmiştim. Hakikat şudur: Allah hidayeti isteyene hidayet, delaleti isteyene delalet yollarını açar. Hiçbir insan zorla delalete sürüklenmiş değildir. Kullarına son derece merhametli olan Allah, bir kimseyi Müslüman yapmak için bile zorlamaya razı olmazken, kendi bir insanı zorla saptırır mı? Aşağıda okuyacağımız 2 ayet, bize Müslüman yapmak için dahi zorlamanın olamayacağını gösteriyor. Sen iman etmiş olsunlar diye insanları zorlayıp duracak mısın? Yunus 99. Dinde zorlama yoktur. Hakikat, imanla küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp da Allah'a iman ederse, o muhakkak ki kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitici, her şeyi bilicidir. Bakara 256. Hakikat böyleyken Allah'ın bir kimseyi zorla dalalette bırakacağını düşünmek en büyük hatadır. Allah kullarına zulmetmeyi istemez. Mü'min 31. Bu ise
Ancak İslam düşmanı olan cahillere ait bir sözdür. Aşağıda okuyacağımız ayetlerde Allah'a itaat eden, hidayeti isteyen kimselerin hidayete erdirildiğini, Allah'a isyan edenlerin, fena yollara sapanların, hidayeti bırakıp delaleti seçenlerin delalette bırakıldığını göreceğiz. Kim Allah'a sımsıkı tutunursa muhakkak ki doğru bir yola erdirilmiştir. Ali İmran 101. Artık hidayeti kabul eden kendi yararına kabul etmiş, sapkınlık eden de yalnız kendi zararına sapmış olur. Yunus 108. Allah'a ve ahiret gününe imanda sebat eden hiçbir kavmin, Allah'a ve Resulüne muhalefet eden kimselerle, velev ki onlar bunların babaları, oğulları, biraderleri yahut soy sopları olsunlar, dostlaşacaklarını göremezsin. Onlar Allah'ın imanı kalplerine yazdığı kimselerdir. Bunları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Mücadele 22. Bu ayeti açıklayalım. Evet, Allah yazmış ama kul hidayete koştuğu için yazmış. Bunu yukarıdaki ayetten anlıyoruz. Ama kim Allah yolunda ona verilenden, nimetlerden başkasını verir ve Allah'a saygılı olursa, en güzel olanı, İslam dinini tasdik ederse, ona en kolay için, cennete götürecek amel, ahlak için kolaylık veririz. Kim de cimrilik eder, kendini mustani görürse, o en güzel olanı yalan sayarsa, biz de ona zor olanı hazırlarız. Leyl 5-10. Bu ayetlerde Allah'ın hidayetinin iradesini iyiye kullanan, Allah'ın rızasına uygun ameller yaparak hidayete hak kazananlara ulaştığı açıkça anlatılmaktadır. Bu ise ehli sünnet imamlarının insan diler, Allah yaratır demelerinden başka bir şey değildir. Burada da insan hidayeti yani doğru yolu dilemekte, Allah'sa kulun dilediği hidayeti yaratmaktadır. Şayet bir kimsenin İslam olmak istediği ancak olamadığı söylenirse, bu onun tam bir istekle istemediğinden dolayıdır. Yoksa hidayet isteyen kuluna hidayeti Allah'ın vermediğinden değil. Şimdi de dalaletin de kulun isteğine bağlı olduğunu anlatan ayetlerden bir iki örnek verelim. Semud'a gelince, biz onlara hidayeti, doğru yolu gösterdik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Fussilet 17. İşte Allah haddi aşan şüphecileri böyle dalalette bırakır, şaşırtır. Mü'min 34. Onlar o kimselerdir ki hidayeti bırakıp dalaleti, doğru yolu bırakıp sapıklığı satın almışlardır. Demek alışverişleri onlara kazanç sağlamamış, onlar da doğru yolu bulamamışlardır. Bakara 16. Allah onunla getirdiği misalle birçoğunu sapıklığa, birçoğunu da hidayete erdirir. Onunla fasıklardan başkasını şaşırtmaz. Bu ayetlerden de anlaşılmıştır ki Allah bir kimseyi dalalette bırakıyorsa Allah'ın bir seçimi değil, dalalete kazanmış olanların seçimi, Allah yolundan kendi istekleriyle yüz çevirmiş, iradelerini şer yolunda kullanmakta devam etmiş olanlara aittir. Allah'ın her işine akıl erer mi? Öldükten sonra nasıl dirileceğiz? Bu sorunun altında da Allah'ın gücünü insan gücüyle kıyaslama veya gizli inkar etmek yatar. Çünkü madem Allah var olduğuna göre de Allah'ın her şeye gücü yetmesi, gücünün yettiği yaratıklarından anlaşılmıyor mu? Said Nursi'nin onca yıldızları bilye taşı gibi elinde oynatan Allah'a gücü yeter mi diye sorulur mu şeklinde bir sözü var. Gerçekten çok hoş bir soru. Ucu bucağı bilinmeyen ve bulunmayan kainatın en son bulunan galaksisi bizden 30 milyar ışık yılı uzaklıkta. Onun yarattıklarına akıl şaşar, mantık durur. Dolayısıyla Allah'ın her şeye gücü yeter mi sorusu tuhaf bir soru oluyor ama kişinin aklına takılmışsa tabii ki sorar. Allah'ın her şeye gücü yeter. Fakat imtihan işlerinde güç kullanmasını kendine aykırı buluyor. Öyleyse bizi yoktan var eden Allah, öldükten sonra bizim var olan elementlerimizden daha kolay yaratır, değil mi? Sizi ilk kez yaratmak mı daha kolay, ikinci kez yaratmak mı diye sorulsa yine konu anlaşılır. Allah'ın kanunlarını ihtiva eden mukaddes Kur'an'ımızda Allahü Teala öldükten sonra diriltmek bizim için ilk yaratmaktan daha kolaydır buyurmaktadır. Burada aklıma gelen mini bir fıkrayı anlatmak istiyorum. Bir mucit
Buluşlarından dolayı şımarır. Kendini Allah'la kıyaslar. Bir fizikçi der ki ben de yaratıyorum, yoktan da yaratırım. Allah o halde hadi yarat der. Fizikçi mucit hemen toprağa el atar. Allah itiraz eder. Hop hop, toprak benim, onu ben yarattım. Sen yoktan var edeceksin ya, hadi bakalım bana ait bir şeyi kullanmadan yarat der. Fıkra da olsa verdiği mesaj güzel. Şimdi gelelim sorunun mantıki cevabına. Hekimoğlu İsmail hocamızın bu konuda yazmış olduğu Ölüler Diriliyor isimli kitabını çok beğendiğimden önce ondan nakiller yapacağım. Evet, Hekimoğlu İsmail hocamız şöyle diyor. Artık resimli romanların, kabartma haritaların bulunduğu bir devirde yaşıyoruz. Resime ve kabartma haritalara bakma yerine acaba doğrudan doğruya kainata bakıp onu bir kitap kabul edip okuyamaz mıyız? İşte bu noktadan hareket ederek kainat kitabını okumaya karar verdik. İlkbaharda her taraf yemyeşildir. Biz bir buğday tarlasını ele almak istiyoruz. Yeşil buğdaylar her geçen gün olgunlaşmaya ve sararmaya başlarlar. Nihayet buğdayın olgunlaştığı ve biçilmesi gerektiğine karar verilir. Buğdayın olgunlaşmasını onun ölmesi manasında kabul edebiliriz. Fakat sizler olgunlaşan buğday ölmedi dersiniz. Biz de kabul eder ve buğdayların biçilmesini bekleriz. Biçilen buğdayın öldüğünü kabul edebilirsiniz. Fakat bu buğdaylar daha birkaç kere öldürülecekler. Şöyle ki biçilen buğdaylar harman yerinde toplanır. Saman ve taneye ayırma işlemleri yapılır. Taneleri çuvallara doldurularak değirmene götürülür. Değirmende un haline getirilen buğdaylar artık ölmüştür. Biliyorsunuz undan hamur, hamurdan da ekmek yaparız. Böylece un haline gelen buğdayı hamur halinde yoğurur, biz de onu ateşe koyar, pişiririz. Artık buğdayların defalarca öldüğü herkes tarafından anlaşılmıştır. Şimdi bu ölü buğdaylar nasıl dirilecek ona dikkat edelim. Çiftlik hayatı. Yeni evli genç karı kocanın balaylarını büyük çiftlikte geçirdiklerini tasavvur ediyoruz. Bunun için kendilerine müracaat edip diyoruz ki bu çiftlikte dilediğiniz gibi gezer, dilediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Sizlerden istediğimiz sadece ekmek yiyip su içmeniz olacaktır. Onlar da bu isteğimizi kabul edip belirli bir zaman için bu şekilde hayatlarını devam ettirecekler. 10 ay boyunca sadece ekmek yiyip su içen ve başka bir şey yemeyen karı kocayı şimdi tetkike koyuluyoruz. Bakıyoruz ki bu karı kocanın tırnakları uzamış. Demek ki yenen ekmek tırnak haline gelmiş. Yine bakıyoruz ki bunların saçları da uzamış. O zaman anlıyoruz ki ekmek kıl haline gelmiş. Karı kocanın pek zayıflamadıklarını görüyoruz. Öyleyse yenen ekmek adelelerde, gözde, kemiklerde, kıkırdakta, sinirde, kanda, ciğerde ve vücudun bütün organlarında yerini almış, onların hayatiyetlerini devam ettirmiş. Şimdi düşünelim. Defalarca ölmüş buğdaydan yapılan ekmek, gözümüzün ihtiyacını nereden biliyordu ki? Gitti de gözümüzün saydam tabakasında yerini aldı ve görme işimiz devam etti. Kulağımız olduğundan ve onun ihtiyacından haberdar mıydı? Ayağımızdaki kemiği, içimizdeki dalağı nereden biliyordu ve bunun yerini nasıl buldu? Yine dikkat ediyoruz. Diş fırçası yapmak için milyonlarca lira değerinde kocaman fabrikalar kuruluyor. Bunun ham maddesi bilmem nerelerden temin ediliyor. Halbuki vücudumuzdaki kılları toplu iğnenin başı büyüklüğündeki kıl hücreleri yapıyor. Ham madde olarak da ekmeği ve benzeri şeyleri kullanıyor ki bunların ölü şeyler olduğunu daha önce gördük. Kıl hücreleri sadece kıl yapmakla kalmıyor, bir de onları ölçüyor. Mesela kolunuzdaki kılların boyunu ölçünüz. Sonra onları tıraş ediniz. Birkaç ay sonra kolunuzdaki kılların büyüyüp eski boya gelince büyümelerinin duracağını göreceksiniz. Halbuki başımızdaki kıl hücreleri böyle değildir. Onlar devamlı uzarlar. Kaşlarınızla saçlarınız birbirine ne kadar yakın. Kaşlarınız belli bir boya gelince durur. Saçlarınız durmadan büyür. Sanki kaşlardaki kıl hücrelerinin metresi var. Onu uzatıp gereken ölçmeyi yaptıktan sonra "Sen evvelce bu boydaydın, şimdi de böyle kalmalısın" demektedir. Çiftlikteki genç evlilerimizin bir çocuğu dünyaya geldi. Halbuki bu genç evliler 10 aydan beri ekmek yiyip su içtiler. Öyleyse nasıl oldu da defalarca ölen buğday hormon şekline geldi ve bu da bir çocuğun yani insanın vücut bulmasına sebep oldu?
Bu halin Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla bir alakası yoktur. O doğrudan doğruya topraktan halk edilmiştir. Adem Aleyhisselam'ın nesli ise vücut bakımından toprak ve gıdalar silsilesine bağlı, ruh yönüyle ervah alemine irtibatlıdır. Ölmüş buğdaylar insan vücudunda insan olarak meydana gelirken yine inşaat ve mühendis meselesini unutmamamız gerekir. Çünkü bir kalp mütehassısı hastanın göğsünü açıyor, kalbinin kapakçık veya kulakçığını tedavi ediyor. Bu doktoru göklere çıkarıyorlar. Öve öve bitiremiyorlar. Doktoru bizler de takdir ederiz. Fakat doktoru takdir edenler kalbi yapanı unutmamalıdır. Bir yanda ölmüş buğdaylardan yapılan ekmekler, öte yanda mikroskopla görülecek kadar küçük olan hormon hücresi. Bunlardan bir insan meydana gelecek. Bu insanın iki kolu birbirine eşit olacak. Bu insanın iki gözü ve iki kulağı birbirine eşit olup simetrik bulunacak. Bir heykeltıraş yaptığı heykelde simetriyi temin edip uzuvları birbirine eşit yapabilmek için ne kadar gayret sarf ediyor ve ne kadar ölçme ve biçmeler yapıyor. İnsanın uzuvlarını ölçen kim? Resim yapan bir kimse iki gözü birbirine eşit ve benzer yapabilmek için gayret sarf ederken gözlerimizin eşit ve benzer olmasını bir tesadüfün eline verebilir miyiz? Ressamı takdir edenlerin ressamı yaratanı takdir edip ona itaat etmeleri gerekmez mi? Heykeltıraşlara hayran olanlar kendi yapılarına hayran olup kendilerini inşa edeni aramaları gerekmez mi? Düşününüz, nasıl olur da ölmüş buğdaylardan sinirler, damarlar, al ve ak yuvarlar, sonra bağırsaklar, ciğerler ve kemikler meydana gelir. Ölmüş gıdaları diriltip insan haline getiren elbette ki insanı öldürüp tekrar diriltebilir. Çünkü her şeyin ilki zordur. Madem ki insanlar halen ölü gıdalardan meydana geliyor, madem ki bunu başaran birisi vardır, öyleyse aynı kudret sahibi insanı öldürür ve diriltir. Çünkü buğdayı öldürüp diriltmektedir. Öyleyse insan cenazesi bir buğday tohumu gibi toprağa girecek, ahiret aleminde yeşerecektir. Elementleri kim toplar? Denebilir ki insan ölünce çürür, hücreleri dağılır, atomlar haline gelir ve bitkilere intikal edebilir. Bu kadar dağılan insan zerreleri nasıl toplanıp bir araya getirilip ve mahşerde ceset ayağa kalkıp hesap vermeye hazır olabilir? Kainat kitabını dikkatle okuyup anlamaya çalıştığımızda şu anda üzerimizde taşıdığımız vücudumuzu teşkil eden gıdaların dünyanın dört bucağından toplandığını hemen anlarız. Misal olarak çiftlikteki misafirlerimize ekmek yedirip su içirmiştik. Şimdi tarladaki buğdayı düşünelim. Bu buğdayın tohumu nereden gelmiştir? Buğdayı tarlaya ektik. Gübrelemek gerekir. Gübre hayvan gübresi ise hayvanlar nerede otlamıştır? Gübreler nerelerden toplanıp getirilmiştir? Şayet gübre kimyevi ise o zaman bu gübrenin ham maddeleri nereden geldi? Vesaire. Öte yandan içtiğimiz suyun kaynağı nerede ve biz neredeyiz? Bu sular kaç defa gökyüzüne çıkıp yere, oradan yerin bilmem kaçıncı katına geçti. Tekrar dönüp bize nasip oldu. Eliyle koymuş gibi iç organlarımızda dolaştı. Onların ihtiyaçlarına cevap verdi ve bizi besledi. Bizim Hollanda'nın peynirini yediğimiz ve Amerika'nın süt tozunu içtiğimiz de oluyor. Dikkat ediyor musunuz? Gıdalarımız nerelerden gelip vücudumuzu teşkil ediyor? Madem ki şu anda güneşten gelen ışınlar, bilmem ne dağından esen hava benim beslenmeme yardımcı oluyor, madem ki denizlerin derinlerinde de olsam, dağ başlarında da olsam, güneş kadar uzak mesafede de olsam yine zerrelerim bir araya gelir ve ben cesedimle birlikte kalkıp haşirde dünyanın hesabını vermeye hazır olabilirim. Beni yaratan, benim beslenmemi temin eden bu işi daha kolaylıkla yapar. Buna inanıyorum. Allah razı olsun hocamızdan. İyi ki bu kitabı yıllar sonra tekrar okudum. Kendisinden izin alarak yayınladım. Bu yazıyı ikinci kez okuyorum. Hocamız ne kadar güzel yazmış. Dinlene dinlene nasıl meydana geliyoruz'a cevabını okuduk kendisinden. Allah her şeyin başı ve sonu. Bütün ideolojiler, dinlerin dışındaki bütün sistemler ideolojidir. İnsanlara öldükten sonra dirilmeyi unutturmak ve inandırmamak gayretindedirler. Düşünün, bir insanın anası, babası, eşi, kardeşleri, evladı ölse hali ne olur? Mahvolur.
perişan olur, yıkılır. Öldükten sonra dirilmeye inancı yoksa delirebilir de. Fakat öldükten sonra dirilmeye inancı olan biri nasıl olsa ben de gittiğimde onları göreceğim diye teselli olur. Yalnız öldükten sonra dirilme inancı insana teselli bakımından yeterli değildir. İslam'ı Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaya çalışmak lazım ki tam teselli olabilsin. Fakat zalimler insanları Allah'tan ayırdılar. Ölümü bir müddet için unutturabilirler. Fakat bel büküldükten sonra o insana ölümü kimseler unutturamaz. Ölüm, yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya, ruh da öyle yollanır sırların ardı sıra. Evet, burada artık uyanılmaz. Çünkü ölen ölümüyle ebedi aleme doğmuştur. Öldükten sonra dirilmeye inanmak kolay. Fakat nefsi ölüme inandırmak çok zordur. Onun için de tek önderimiz Hazreti Peygamber, ağzınızın tadını bozan ölümü çokça hatırlayınız buyurmaktadır. Müslümanca yaşayan, yani Allah'ın emirlerini tutmaya çalışan bir insan için ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölüm deyince aklıma bir hanım geldi. Üsküdar vapur iskelesinde bekliyorduk. Bankın üzerinde bir kadın hüzünlü hüzünlü bakınıyordu. Kadın dertli birine benziyordu. Yaşı da bir hayli vardı. Kafasına bere örtmüş, gözü yaşlı olmasına rağmen makyajını ihmal etmemişti. Bir ara dikkatlice bana baktığını fark ettim. Ben de ona bakarak başımla selam verdim. Gülümseyerek selamımı aldı. Eliyle yanıma gel işaretini verdi. Ben de gittim. "Evladım, şuraya otur," dedi. Gösterdiği yere oturdum. "Söyle bakalım evladım, niçin kapandın?" "Allah'ın emirlerini çiğnememek için." "Allah böyle mi emrediyor yavrum?" "Evet teyzeciğim." "Allah'ı seviyor musun?" "Hem de çok seviyorum. Hatta o kadar ki onun yolunda gerekirse ölürüm." Ağlamaya başlayan teyze sormaya devam etti. "Yavrum, nasıl sevdin Allah'ı? Bana da anlat ne olur. Onu sevmeye çok ihtiyacım var. Sevdiklerim hep gittiler de." Teyze anlatırken ağlıyordu. Teyzenin içten ağlaması beni de ağlatmıştı. Teyzenin Allah'a ne kadar ihtiyacı olduğunu yeni anlaması ve çok perişan olması dikkatimi çekti. Teyzenin hali yavruları avcılar tarafından vurulan ceylana benziyordu. Birkaç dakikalık konuşmanın teyzeyi tatmin etmeyeceğini bildiğim halde yine de cevapladım. "Teyze, Allah'tan başka ölmeyen dost yoktur. İnsanlarla olan dostluk insanlar ölünce biter. Fakat dünyada da ahirette de Allah gerçek Müslümanların dostudur. Ona her şeyimizi borçluyuz. O bizim tek ilahımız, ilah olarak tek sevdiğimiz, tek mabudumuzdur. Ona imanla teslim olmak insanı bütün dertlerinden, sıkıntılarından kurtarır." Teyze ağlayarak, "İyi ama yavrum, Allah beni bu yaştan sonra kabul eder mi? Gençliğimde Allah'ı hiç anmadım, aramadım. Bana dargın değil midir? Benim ona gidecek yüzüm yok ki. Beni anlıyorsun değil mi yavrum? Gençtim, güzeldim, öğretmendim, neşemi, huzurumu kendimden bilirdim. Babam, annem namaz kılın dediği zaman onlara kızardım. Ama şimdi durum çok değişti. Kocam öldü. Evet öldü. Gitti. Beni almadan gitti. Ardından oğlum da gitti. Onları çok özledim." Hıçkıra hıçkıra ağlayan teyzeye, "Ağlama teyzeciğim. Allah'a ölüm gelinceye kadar her zaman dönülür. Sen dön Allah'ına. Çal onun kapısını. Senden başka kimsem yok ya Rabbi de." O kimseyi kapısından kovmamış. Hatta Hazreti Hamza'yı öldüren Vahşi'yi bile Allah affetmiştir. Sonra ölen yakınlarını o kadar çok düşünme. Oraya gidince onları sen de göreceksin. Bütün mesele Allah'ın emrini yerine getirmektir. Siz Allah'ın emrini yaparsanız onları gidince sizi karşılar bulursunuz. Teyze düşüncelere dalmıştı. "Sahiden görecek miyiz evladım? Ah buna bir inanabilsem ne kadar mutlu olurdum. Hadi yavrum anlat." "Tabii teyzeciğim, size bir şeyler anlatmak bana heyecan verir. Önce siz söyleyin bakalım. Niçin öldükten sonra dirilmeyi aklınız almıyor?" "Ne bileyim yavrum, insan çürüyor. Bir daha nasıl dirilir? Aklıma yatmıyor. Bir muallim arkadaşım vardı. O da hiç inanmazdı. Bana da inanmamayı o öğretti. Şimdi duydum ki evlatları onu Darül Hadse'ye atmışlar. Kendini de beni de inançsızlıkla perişan edip
mutsuz etti. Onu atan çocukları değil, Allah'tır teyzeciğim. Bir Allah dostu der ki, Allah dostu ne demek? Eskiler yalnızca şeyhlere Allah dostu demişler. Bu durum Kur'an'a aykırıdır. Çünkü Kur'an samimi olarak İslam'ı yaşamış olan kullara Allah dostu, veli diyor. Ne diyordum? Bir Allah dostu der ki, Allah intikamını kulun eliyle alır. Bunu bilmeyen ahmak kulundan geldi sanır. İnanmamanızda onun suçu olduğu gibi sizin suçunuz da çok büyük. Kusura bakmayın ama niçin İslam'ı araştırıp öğrenmek için çalışmadınız? Ne bileyim yavrum, gençlerle dans, müzik, eğlence derken Allah da ölüm de aklıma hiç gelmiyordu. O zamanlar öldükten sonra dirilme yokmuş diye sevinmiştim bile. Ama bugün inanmaya çok ihtiyaç duyuyorum. Sonum cehennem olsa bile hocamı ve oğlumu bir kere daha görmeye razıyım. Sen anlat yavrum, anlat da biraz inancım gelsin. Anlatayım teyzeciğim. Vapurun gelmesine epey var. Ne kadar anlatabilirsem anlatayım. Biz bir zamanlar bu dünyada yoktuk. Ana karnı vasıtasıyla bu dünyaya geldik. Mesela siz dünyaya gelmeden önce neredeydiniz? Bizim konuşmalarımızı etraftan birkaç hanım dinliyordu. Ben onların duymalarını istediğimden biraz sessizce konuşuyordum. Teyzenin durumundan öyle etkilenmiştim ki değil onların duymasını bütün dünyaya duyurmak istiyordum. Duyun bizi ne olur. Ölüm var. Öldükten sonra dirilme var. Allah'a hesap verme var. Aldanmayalım yalan dünyaya diye adeta haykırmak istiyordum. Ama imkanım yok. Ya Rabbi, görüyorsun halimizi. Sen bize yardım et. Amin. Kadın önce neredeydiniz sorusunu düşünmüş olacak ki bilmem dedi. Teyze, sizi meydana getiren maddeler yani elementler neredeydi? Toprakta tabii çocuğum. Bakın daha önce toprakmışsınız. Kendiniz söylediniz. Evet öyle. Peki o zaman topraktan nasıl insan oldunuz? Siz dünyaya gelmeden önce sizi meydana getiren elementler karbon, oksijen, hidrojen, fosfor, kükürt, azot, kalsiyum, magnezyum, demir, manganez, bakır, iyot, flor, kobalt, çinko, silisyum bunlar yine bu dünyada vardı. Siz dünyaya gelmeden önce de elementlerinizle dünyadaydınız. Yani sizi meydana getiren elementler havada, suda, toprakta, yiyeceklerde vardı. Annenin, babanın o yiyecekleri yemesiyle, havadan, sudan istifade etmesiyle sizi meydana getirecek olan elementler böylece annenize, babanıza geçiyor. Babanda olan senin elementlerin annende olan elementlerle beraber annende birleşmesiyle 9 ay ve 10 gün sonra dünyaya geliyorsun. Sonra siz büyüyorsunuz, ihtiyarlıyor ve ölüyorsunuz. İhtiyarlamadan ölseniz de bir şey değişmez. Sizdeki sizi oluşturan elementler siz ölünce sizinle beraber mezara giriyor, sonra toprağa karışıyor. Aynı elementler sizden önce topraktı, sizinle canlandı. Bir müddet dünyada canlı gezdi o toprak, sonra yine aslına toprağa döndü. Aynı elementler dirilme günü tekrar birleştirilecek ve insan ikinci kez diriltilecektir. Yani daha önce bir kez hiç yoktan var olmuşuz da öldükten sonra mı tekrar yaratılmamız Allah'a zor gelecek? Haşa! Kısacası bizi bir yaratan var. O da Allah'tır. Çünkü bu muazzam fabrikayı yani bizi şuursuz, akılsız bir varlık yapamaz veya kendi kendine var olamaz. İkincisi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onun delillerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra hemen bir beşer olarak yeryüzüne yayılırsınız. Rum 59 buyurmaktadır. O sizi çamurdan yarattı. Sonra bir ecel tayin etti. Belirli bir ecel onun katındandır. Sonra bir de şüphe edersiniz. En'am 2 İnsanı pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yarattı. Rahman 14 Bunlarda ve daha başka ayet-i kerimelerde insanın topraktan yaratıldığı söylenmektedir. Modern ilimde ispat etmiştir ki insan vücudu toprağın ihtiva ettiği elementlerden yani karbon, oksijen, hidrojen, fosfor vesaire gibi elementlerden meydana gelmiştir. İşte bu durum gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim ilmin yeni bulduğu şeyi 1400 sene önce söylemesinden dolayı bir mucizedir. Evet teyzeciğim, o zaman ben 23, kadın 70'li yaşlardaydı. Biz Allah'ın kudretini aklımızla çözemeyince tekrar diriltemez sanıyoruz. Halbuki Allah için zor
hiçbir şey yoktur. Size bir şiir okuyayım mı teyze? Hüzünle baktı yüzüne. Elbette yavrum, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Dünyaya bakış açımı değiştirdin, gönlüme su serptin. Siz iyi niyetli olup çok bunaldığınızdan Allah-u Teala bizi karşılaştırdı. Bir beyit vardır. Allah gariplerin dostudur. Garipler onu dost kabul ederlerse. Bakın şair dünyayı bir rüyaya benzeterek demiş ki, uzun bir uykudan kalkıp bir sabah, baktım ki yepyeni odamda eşya. Çocuktum, evim bu değildi. Eyvah! Gördüğüm değildi, bildiğim dünya. Ellerim bir kanat gibi titrekti. Tutmasam gözümden yaş inecekti. Bir şey beni götürüp aynaya çekti. Oradaydı gecenin esrarı güya. Sordum etrafıma. Ne oldu? Ne var? Nedir suratımda bu çukur yollar? Sanki yaşamaya güvenim kadar büyük bir şey çaldı benden o rüya. Bu arada vapur geldi. Durumunu Allah'tan başka anlayacak kimsesi kalmayan teyze vapurun gelmesine kızarak "İstediğim zaman gelmezsin, şimdi damlarsın" diye söylendi. Çünkü teyze daha çok konuşmamı istiyordu. Anlatsam uzun sürer, onun için kısa kesiyorum. Yanımda bulunan Ölüler Diriliyor kitabını teyzeye verdim. Hemen okumaya başladı. Namaz kılacağına, Allah'ın emirlerini tutacağına söz verdi. Ah, teyzeyi bir görseydiniz, nasıl sevinçliydi, sanki oğlunu kocasını görmüş gibiydi. Bu olayı şunun için anlattım. Öldükten sonra dirilmeyi insanlara inandırmak istemeyenler bu insanlara zulmediyorlar. İşkencenin en acısını yapıyorlar. Bu işkence başka işkencelere benzemez. Bir insanın inancının yıkılması, hayatın yıkılması, mahvolması demektir. Ama bunu tatmayanlar bilemez. Dağı görmeyen nasıl çizsin dağın resmini? Nasıl yapsın dağın tablosunu? Bir ölü çekirdeği diriltmekle ölü bir insanı diriltmek arasında Allah için hiçbir fark yoktur. Nedense öldükten sonraki aleme inanmak Müslümanlara çok kolay gelirken inanmayanlara imkansız geliyor. Nedense dedim ama nedeni ortada. O da Allah'a inanıp inanmamakla ilgili bir durum. Aslında ölüm fevkalade dehşet verici bir olaydır. Saniyeler saatleri, saatler günleri doldururken nefesler de bitiyor, nefes bitince de ömür bitiyor. Bu dünya ahiretle aramızda bir köprüdür. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bana bu sözü yıllar önce söylemişlerdi. O zaman anlayamamıştım. Fakat şimdi yeni anlamaya başladım. Allah'ın izniyle o önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra sizi yine diriltecek olandır. Hakikat şudur ki insan çok nankördür. Hac 66. Yaratıldığını, kendisine hayat ve yiyecek içecek, barınacak imkanlar ve insandan dostlar verildiğini, bunca nimetleri görmez. Nankördür insan. Burası ayrılık yeri. Ahiret de toplanma meydanıdır. Allah-u Teala kullarını imtihan için bu aleme getirdi. Her insan bu imtihandan geçecek. Kimi sınıfta kalacak, kimi cennet diplomasını alacak. Dünyaya aldanıp ahireti unutmamak gerekir. Dünya çürük bir diş gibidir. Onu çıkarmadan sahibine rahat yoktur. Dünyayı ihtiyacımız kadar zevklerini de helal zevklerden kabul edeceğiz. Güzelliklerini göreceğiz ama taparcasına bağlanmayacağız. Şimdi bir pırlanta modası çıktı. Zavallı, çok pahalı yüzük takmak istiyor. Böylece de gösterişi seven pis nefsini tatmin etmiş oluyor. Halbuki o parmaklar toprak olacak. Bundan haberi yok. Önemli olan gerçek parmaklara pırlanta takmaktır. Zaten bütün kötülüklerin başlangıcı ölümü idrak etmemekten doğmuyor mu? Bir cuma günü Şişli Camii'nin yanından geçiyordum. Cemaat de cuma namazından çıkıyordu. Camiden çıkan cemaat cenaze namazı kılmak için hazırlanıyorlardı. Cenazeye bakarken cenazeyi götürecek arabanın içerisinde şoförün oturup sigara içtiğini gördüm. Cuma namazını kılmadığı belliydi. Yaklaşarak sordum. "Kardeş, size bir soru sormak istiyorum. Sorabilir miyim?" Adam kibar bir adamdı. "Buyurun." "Bakın siz bir cenaze götürüyorsunuz. Sizi de bir gün başka bir şoför götürecek. Bunu hiç düşündünüz mü?" Adamcağız şaşırarak cevap verdi. "Hayır," dedi. "Düşünmediğiniz belli. Düşünseniz şu an elinizde sigara olmazdı. Namazda olurdunuz." "Yazık, hem de çok yazık" diyerek oradan ayrıldım. Ne hikmettir bilinmez. Ölümü ne mezar kazan, ne ölüyü taşıyan, ne de yıkayan idrak ediyor. Ölümü
En güzel tefekkür eden anlıyor.